Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Sinerji.gen.tr'nin en çok sattığı hazır sistemi inceliyoruz. Hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, buradaki Sinerji.gen.tr'nin en çok satan hazır sistemini görüyorsunuz. Burada en çok satanlar kısmında en başta duruyor zaten. Buradan bunu inceleyeceğiz bugün. Ben zaten buraya açtım hepsini. Öncelikle bakacağımız şeyler burada. Birincisi akakçı.com üzerinden, eğer bulabilirsem tabii ki, en ucuz fiyatlarına bakacağım. Eğer bulamazsam, yani bulabildiğim en ucuz fiyatları sergileyeceğim burada. Ardından FPS testlerine bakacağım ve ardından kendi değerlendirmemi yapıp videoyu bitireceğim. Videoya geçmeden önce beğenip abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Hemen geçelim şimdi. Öncelikle sistemimiz DDR5 bir sistem. Gerçekten yeni nesil bir sistem. Bu size çok büyük avantajlar katacak. Bu avantajları değerlendirmeniz lazım. Bu size çok büyük avantajlar katacak. Geçelim şimdi bilgisayar bileşenlerimize bakmaya başlayalım. Şimdi burada montaj ve test hizmetimiz var. Yani test hizmetleri var. Sinerji.gen.tr'nin sunmuş olduğu. Bu arada bu videoda herhangi bir sponsorluk, anlaşma, reklam anlaşması vesaire kesinlikle yoktur. Bunu altını çizerek söyleyeyim. Ofis yazılım vesaire bunları seçmiyorsunuz. İşletim sistemleri kısmına da ellemiyorsunuz. Burada işlemci kısmında 6 çekirdek 12 threadlik bir işlemcimiz var. AM5 soket yapısına sahip, gerçekten çok güzel bir işlemci. 7500F DDR5 işlemcilerin arasında en fiyat performans işlemci, kesinlikle tartışmasız bir şekilde budur. Özelliklerine buradan bakacak olursak 6 çekirdek 3.7 GHz base clock hızı var. 32 MB'lıkta bir ön belleğe sahip bir işlemcimiz bulunuyor burada. 5 nanometrelik bir işlemci mimarisi var. 65 Watt'ta bir TDP değerine sahip bir işlemcimiz bulunuyor. Anakart tarafında MSI Pro A620 anakartımız var. Bu arada işlemcimizin en düşük fiyatı kutusuz fanlı bir şekilde 5999 TL. Anakartımızın özelliklerine bakalım. Burada anakartımız da AM5 uyumlu tabii ki. PCI Express 4.0 Helio'nu destekliyor. Burada iyi bir resim bulabilirsem bir yakından inceleme şeklimiz var. Buradaki eleştirebileceğim tek kısım, hatta iki kısım var. Birincisi, neden iki tane RAM slotu var? Yani 4 olabilirdi ama güzel. Burada iki tane RAM slotunun olması beni üzdü açıkçası, ama burada beğendiğim bir şey ise buradaki ekran kartı braketinin ekran kartı destekleme braketi koyulmuş olması bunun içine gerçekten güzel. 2999 TL'lik bir fiyatı var bunun da. Burada ise RAM'imizde Corsair 16 GB 5200 MHz CL40 gecikme süresine sahip bir RAM'imiz var. Tek modül 16 GB, yani bir ay 2 ay sonra bir 16 GB daha eklerseniz çok güzel bir sisteminiz olur. Burada sistemin en beğendiğim parçası arkadaşlar. Sistemin gerçekten en beğendiğim parçası MSI RTX 4060 Ti. Gerçekten sizi çok uzun süre götürebilecek bir ekran kartı. Ben zaten şahsen 2060 Super kullanıyorum, ROG Strix. Ya beni hala şu zamanda bile götürüyor. Gerçekten bu sizi en azından 5 sene götürür. Çok rahat götürür. Bakın 15.999 TL'lik bir fiyatı var. Gayet güzel. 128 bit versiyonuna sahip. GDDR6 8 GB belleklere sahip bir ekran kartımız bulunuyor. Bu ekran kartının en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi, zaten sizin de görmüş olduğunuz gibi 3 adet fanı ile beraber geliyor. Gerçekten bu soğutma anlamında sizin işinizi bayağı bir kolaylaştıracak. Buradaki fiyat değişiminde şu gözüme çarpıyor. Bayağı bir düşmüş herhalde. En düşük fiyatı 13.987 liraya düşmüş. Buradaki görüyorsunuz SSD'de de bir önerim olacak size. 1399 TL bunu alacağınıza 1 TB alın ben. Burada M.2 SSD tarafında 500 GB alacağınıza 1 TB alırsanız gerçekten işinizi çok kolaylaştırır. Artık zaten denk geliyorsunuzdur. Hazır sistemlerin içerisinde 500 GB'ları yavaş çıkartmaya başladılar. Yani bu sistemler ilk başladığında M.2 SSD diye bir şey yoktu. SATA SSD vardı. 1 TB hard disk koyuyorlardı hazır sistemlerin içerisine. Hatırlayanlar vardır. 1 TB hard disk, 120 GB SSD. SATA SSD, 1 TB hard disk, 240 GB'a geçtik sonra. Ondan sonra 500 GB hard disk, 500 GB M.2 SSD, SATA SSD. Ondan sonra 500 GB sadece SATA SSD'lere geçtik. Sonra 240 GB M.2 SSD, 480 GB M.2 SSD, 500 GB M.2 SSD. Artık yavaş bakın bu yılın sonlarına doğru tahmin ediyorum. 1 TB M.2 SSD'lere artık görmeye alışkın olacağız. 500 GB'lar çok eskide kalmak üzere. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi burada 1 TB alırsanız işinizi çok kolaylaştırır. Şimdi kasa kısmında, kasayı da çok beğendim bu arada. Ön tarafı temperli bir kasamız var. Bakın görüyorsunuz zaten. Yan tarafı bildiğimiz gibi artık alıştık zaten.
Yan tarafı temperli cam, ön tarafı da mesh bir paneline sahip bir kasamız var. Bu arada Sinerji'nin mağazaları varmış. Var daha doğrusu, biliyorum. Mağazalarından da gidip alabilirsiniz bunları gençler. Şimdi bunları tek tek almaya kıyasla ne kadar bir para ödeyeceksiniz? Diyeceksiniz ki abi ben bunları tek tek almak istiyorum. Tek tek alırsam ne kadar ödeyeceğim? En ucuz fiyatlarına. Bak kardeşim, sana gösteriyorum. Tek tek alırsan 32.216 TL ödeyeceksin. Bak 32.216 TL ödeyeceksin. Tabi bunun içerisinde kurulum ücreti, işte Windows kurulum ücreti, ya garanti süreleri, farklı yerlerle muhatap olma imkanı. Yani eğer buradan alırsanız, Sinerji'den alırsanız tek bir yerle muhatap olacaksınız. Ama eğer tek tek başka yerlerden alırsanız başka, yani kişilerle muhatap, ince hesapla muhatap olacaksınız. Ya da işte hepsi buradayla, ya da Sinerji satıyormuş zaten bunu. Bak hepsi burada, TR Gaming. Hepsi burada. Deepcool bunu satıyormuş zaten. Buranın avantajlarından faydalanamamış olacaksınız. Dediğim gibi 32.216 TL tek tek toplamaya kıyasla ya yaklaşık 80 liralık bir fark var. Bana soracak olursanız benim kendi fikrim, videonun sonunda söyleyeceğim onu. Şimdi özellikle buradaki FPS testlerine bakalım şimdi. Bu arada arkadaşlar, buraya kadar izleyen arkadaşım için bu kadar boğaz patlattım. Bir abone, bir yorum atarsa, abone olup yorum atarsa, bir de videoyu hafiften bir beğenirse çok mutlu eder beni. Battlefield 2042 low ayarlarda ortalama 196 FPS alıyor. Bizim burada arkadaşlar FPS testlerinde bakacağımız şeyler, bize referans olabilecek oyunlara bakıyoruz biz burada. Özellikle bize referans olabilecek oyunlara bakıyorum. Gözüm bir anda masaüstünün alt tarafında, kayıt bozulmasın diye gözüm oraya kayabiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın, özür dilerim. Battlefield 2042 Ultra'da bakalım kaç FPS oluyor. Dediğim gibi bizim burada bakabileceğimiz şeyler bize referans olabilecek oyunlar. Bakın burada 129 FPS alıyor. Cyberpunk 2077 1080p ultra ayarlarda. Arkadaşımız DLSS'i falan açmadı herhalde. Bakın görüyorsunuz, DLSS kapalı vesaire. Hepsi kapalı. Hepsi ultra ayarlarda. DLSS vesaire hiçbir şey açık değil. Sadece saf kas gücüyle oynatıyor oyunu. Ve 84 FPS alıyor. Mükemmel bir değer ortalama bu arada. Bakın Ray Tracing açınca ortalama, yani doğal olarak 44 FPS'e düşüyor daha doğrusu, ve gerçekten teknolojinin nimetinden faydalanın dediğim bir nimetle bir nimeti göstereceğim size. Teknolojinin nimetinden faydalanın. Burada bakın Ray Tracing'i açıyor. Üstüne DLSS 3'ü de kalite modunda açıyor ve 120 FPS gibi bir harika bir değer alıyor. Bu arada Ray Tracing'de Ultra'da gerçekten çok güzel. DLSS kullanın. Tabi Nvidia ekran kartınız varsa. Dying Light 2'ye bakmanıza gerek yok. Forza Horizon'a oynayanlar var. Bakalım. Burada 92 FPS alıyor Ray Tracing Extreme'de. God of War referans olabilecek bir oyun. Görüyorsunuz zaten FPS değerlerine bakıp. 77 FPS. Ya GTA 5 hala oynayan var. 5M vesaire oynayan var. Ben de arada girip bakıyorum. 165 FPS. Bakın görüyorsunuz ortalamada. RDR2 bize gerçekten referans olabilecek bir oyun. Benim kütüphanemde var. Hayatta bir günü açıp yüzünü girmedim. Vaktim olmadı ya da oynamak istemiyorum. Öyle kaldı. Ortalama burada görüyorsunuz zaten 90 FPS alıyor. Burada Fortnite'a bakalım. Fortnite Epic ayarlarda. Bakın 132 FPS alıyor. Valorant yüksek ayarlarda. Valorant yüksek mi? Valorant'ı zaten söylemem bile gerek yok. Görüyorsunuz zaten 600 FPS vesaire tokatlıyor yani. Hogwarts Legacy'de bakın Ray Tracing Ultra DLSS 3'te kalite modunda açtığı zaman 90 FPS'leri görebiliyor. Rainbow Six Siege Ultra'da referans olabilecek bir oyun değil tabii ki. Ama göstereyim, yine de oynayan vardır diye. Low ayarlarda 400-500 FPS. Spider-Man Miles Morales'te ortalama 77 FPS. 1080p veri ayı, yani en yüksek ayarlarda ise ortalama 74 FPS alıyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu sistemi alıp almamak size kalmış. Şimdi benim önerime gelecek olursanız, bu sistemi eğer hiçbir sisteminiz yoksa, yani hiçbir sisteminiz yoksa, sadece idarelik bir sisteminiz bile yoksa, bu sistemi hemen alın. Gerek yok, beklemeyin. Ama eğer sisteminiz varsa, influencerların ya da YouTuber'ların çıkarttığı hazır sistemlere bakın. Şimdi benim o kadar bir gücüm olmadığı için ben sizlere sistem çıkartamıyorum. İnşallah o da gelir bir gün. Dediğim gibi sisteminiz yoksa alın, ama idarelik bir sisteminiz varsa kampanya, indirim vesaire kovalayın. Sizleri çok seviyorum. Buraya kadar izleyen arkadaşım gerçekten sabrına hayranım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.